Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşık kaşık yiyeceğiniz, bitirene kadar duramayacağınız tam bir yaz tatlısı tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis ve kolay tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak tatlının tavuk göğsünü hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 100 gram tereyağını erittikten sonra içerisine 1 su bardağı un ekliyorum. Tereyağı ile unun rengi böyle hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya başlıyorum. Sürekli karıştırarak unun rengi dönünceye kadar iyice kavuruyorum. Bu aşamada eğer unu iyice kavurmazsanız tatlıyı yerken çiğ un kokusu gelecektir. Böyle bir şey olmasını istemeyiz. O yüzden güzelce unu kavuruyoruz. Un güzelce kavrulduktan sonra şimdi içerisine oda sıcaklığındaki 1 litre sütü yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Unu kavururken tencere biraz ısındığı için bu aşamada soğuk süt eklerseniz eğer çok fazla sıçrama yapacaktır. O yüzden oda sıcaklığında süt eklerseniz çok daha iyi olacaktır ve sıçrama yapmayacaktır. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi bir yandan karıştırıp diğer yandan 1 litre sütü yavaş yavaş tencerenin içerisine ekliyorum. Un da topak kalmayıncaya kadar iyice karıştırmaya devam ediyorum. Unu iyice karıştırdıktan sonra sütün kalanını da ilave ettim ve şimdi karıştırarak tavuk göğsünü pişirmeye devam ediyorum. 1 su bardağı da toz şeker ekledim ve hazırladığımız bu yalancı tavuk göğsü güzelce kaynayıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvama geldi, artık kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Şekerli vanilini de karıştırdıktan sonra yalancı tavuk göğsü artık hazır. Ocaktan alabiliriz. Ocaktan aldığım tavuk göğsünün kıvamının böyle iyice pürüzsüz olmasını istediğim için ve böyle daha sakızımsı bir yapıda olmasını istediğimden bir 5 dakika kadar blenderdan geçiriyorum. Şöyle kıvamının güzelliğini göstermek istiyorum size. Tek başına bile bu tavuk göğsü gerçekten muhteşem bir tatlı oluyor. Hazırlamış olduğumuz yalancı tavuk göğsünü bir borcamın içerisine hemen sıcakken aktarıyorum. Ve bu tatlı oda sıcaklığına gelinceye kadar biraz dışında bekletiyorum. Ardından buzdolabına kaldırıp soğumasını sağlıyorum. Yüzeyinin kabuk tutuncaya kadar buzdolabında soğutacağız. Şimdi sıra geldi tatlının ikinci katı olan spangliyi hazırlamaya. Bunun için yarım litre sütün içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un ve 1 yumurta sarısı ekliyorum. Malzemelerin hepsini karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirmeye başlıyorum. Spangle artık kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Kıvamı koyulaştıktan sonra içerisine 40 gram bitter çikolata ekliyorum. Eğer istemezseniz bitter çikolata eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Ama çikolata eklediğimiz zaman çok daha lezzetli bir hal alıyor. Çikolatalar da eriyinceye kadar spangleyi karıştırmaya devam ediyorum ve eridikten sonra artık spangle de hazır. Onu da ocaktan alıyorum. Hazırlamış olduğumuz spanglenin içerisine 1 çay bardağı buzdolabından çıkarmış olduğum soğuk suyu ilave ediyorum. Ve bu su ile blenderdan geçiriyorum. Çok daha güzel bir kıvam almasına sağlıyor su ekleyip böyle blenderdan geçirdiğimiz zaman. Akışkan, mükemmel kıvamlı, ipeksi bir spangle hazırlamak isterseniz eğer bu püf noktasına lütfen atlamayın. Yüzeyi kabuk tutmuş ve iyice soğumuş olan yalancı tavuk göğsünün üzerine hazırlamış olduğumuz spangleyi hemen hiç vakit kaybetmeden sıcakken döküyorum ve onun da yüzeyini şöyle bir düzeltiyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz bu kaşık tatlısını tekrar buzdolabına kaldıracağım ve en az 3-4 saat buzdolabında dinlendireceğim. Ne kadar dinlenirse kıvamı o kadar güzelleşen bir sütlü tatlı tarifi oluyor. Hazırlayabileceğiniz en kolay, en az malzemeli sütlü tatlı tariflerinden bir tanesi. Tam yaz aylarına yakışacak, soğuk soğuk yiyebileceğiniz dondurma tadında bir kaşık tatlısı hazırlamış oluyoruz. Altında yalancı tavuk göğsü, üzerinde çok güzel kıvamlı spangle ile yemeğe doyamayacağınız bir sütlü tatlı tarifi oldu. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz bu 2 renkli sütlü tatlıdan bir kaşık çıkarıp size kıvamını yakından da göstermek istiyorum.
Bizim evdeki herkes inanılmaz bayıldı. Bu tatlının tadına gerçekten kapış kapış gitti ve tekrar istediler. Öyle söyleyebilirim. Eğer hafif tatlı tarifleri arıyorsanız, kolay sütlü tatlı tarifleri arıyorsanız ve hızlı bir tatlı hazırlamak isterseniz hazırlayabileceğiniz en az malzemeli ve en pratik sütlü tatlıyı hazırlamış olduk. Hazırlamış olduğumuz bu kaşık tatlısından tabağa aldım ve şöyle size yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Deneyin, denettirin diyorum. Hazırlamış olduğumuz bu nefis sütlü tatlı tarifini deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.